Merhaba sevgili dostlar. Bu Ramazan gününde baktım ki bir önceki çekimimde oldukça yorgun, çünkü yoldan gelmiştim anlattığım gibi. Yorgunluğumu gizlemek için gözlükler. O çekimi çok beğenmedim. Yani beslenme üzerine yaptığım çekimi. Daha doğrusu sizlerle böyle daha sıcak sohbet etmek istiyorum ben. O yüzden de bir çekim daha yapmak istedim ama aslında bu çekimi yapma sebebim ne? Ben bu rosacea ile ilgili videolarımı koyduğumda gördüm ki çok ilgi çekti. Çok tıklama var. Demek ki rosacea hastası çok. Yani insan durduk yere neden rosacea ile ilgili bir video izlesin ki? Ya yakını rosacealıdır ya kendisi. Yani yoksa bu hastalığın ismini bile bilmeyen bir sürü insan var. Demek ki bu hastalıktan muzdarip olan insan da çok. O yüzden kendimi size açıkçası yine borçlu hissettim. Ve rosacea ve cilt bakımı üzerine bir sunum daha hazırladım size. Söyleşi daha hazırladım. Ana başlıklarıyla şöyle olacak. Rosacea'da cilt bakımında neler yapıyorum ve neler yapılmalı yaptığım araştırmalar sonucunda. 2. Cilt bakımı ile ilgili öğrendiğim ilginç bir konu. 3.'sü rosacea bize ne söylüyor? Bu 3 ana başlık altında söyleşiyi hazırladım kendimce. Şimdi efendim ilkine girersek. Rosacea ve cilt bakımı. Şimdi bir kere ben de dahil olmak üzere elbette herkes bir cilt bakımı yapıyor. Ne yapıyorum? Mutlak suretle yüzümü yıkıyorum. Ama ne zaman yıkıyorum? Özellikle bir ürün kullanarak yıkadığım akşam saatleri arkadaşlar. Çünkü cilt gece yenilenir. Hücreleri gece yenilenir. Aslında bütün hücrelerimiz öyle. Hemen buradan rosacealılara sesleniyorum. Boyuna yüzünüzü yıkayıp durmayın. Cilt bariyerinizi bozarsınız. Lütfen. Şimdi ürün soranlar olabilir. Hızlıca söyleyeyim ama Bioderma gibi, La Roche gibi eczane ürünlerine bakarsanız gidip bunları alamıyorsanız bir Rocher'da en azından katkısız. Ama burada size 1000 tane ürün saymayacağım. Yüzünüzü mutlaka yıkayın ama akşamları yıkayın. Mutlaka bir nemlendiriciniz olsun. Mutlaka bir nemlendiriciniz olsun. Ve mutlak surette bir güneş koruyucunuz olsun. Ben güneş koruyucuda açıkçası Bioderma'yı kullanıyordum. İçinde de böyle azıcık fondöten gibi olan ki yüzüme de azıcık renk gelsin falan diye. Çünkü çok aşırı makyaj yapan biri değilim. Hafif bir makyajım vardır her zaman. Ama Bioderma'yı bıraktım. Şimdi başka bir ürüne geçtim. Yine bir eczane ürününe. Şunu söyleyeyim, bir ürünü sürekli kullanmayın. Bunu doktorlar da söyleyecektir size. Bir ürünü birkaç sene kullanın veya bir sene kullanın. Ara verin o ürüne, başka bir ürün. Dengi başka bir ürün kullanın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hakikaten doktorlarınız da bunu söylemiştir bence size. Ürünün içindeki etken maddelere bir süre sonra insan alışıyor, yani cilde alışıyor ve olumlu tepki verecekse de vermiyor. Şimdi bu sorumluluğu yine sırtımda hissettikten sonra bu kadar insan rosacea ile ilgili tıklama yapınca dedim ki kendi kendime, Gülbin, İngilizce olanlara da videoları da izlemelisin ki Türkçe olanları Laçin Hanım'ınkiler gibi olanları siz zaten uzman doktorlarınkini dinliyorsunuzdur. Ama ben İngilizce olanları da dinleyip benim de katıldığım fikirleri size aktarmak istedim buradan cilt bakımı ile ilgili. Nepalli bir hanımefendi, uzak doğulu, birçok tedaviler görmüş. İşte ilaç tedavileri, ki antibiyotik almanız demek vücuda zarar vermeniz lazım. Canan Karatay'a lütfen dinleyin, okuyun. Antibiyotik hiç iyi bir şey değil ki ülkemizde de bu fark edildi. Sağlık Bakanlığı da biliyorsunuz artık yasakladı antibiyotiği şeker gibi kullanmayı, ki iyi de yaptılar. Verdikleri doğru kararlar arasında. Bu kızcağız diyor ki bir sürü ürün kullandım, cildim daha kötüye gitti. Bir sürü tedavi gördüm, doktorlara da çok para harcadım diyor. Ve sonunda diyor bir şey buldum diyor. Neyi buldum?
İşte 4 ürün kullanıyorum diyor. 4 ürün. Bu 4 üründe ne yapıyorum? Cildimi temizliyorum diyor. Cildimi nemlendiriyorum. Güneş koruyucu var. Bir de diyor ev yapımı homemade maskem var. Bu maskeyi neyle yapıyor bu kızımız? Yoğurt ve yeşil çayla yapıyor. Şimdi bunun hakkında size konuşmak istiyorum birazcık. Bizim estetisyenlik kursu aldığım yerdeki hocamız Ankara'nın söz sahibi, hatta Türkiye'deki söz sahibi estetisyenlik merkezlerinden birinin sahibiydi. Çok bilgili bir hanımefendiydi. Bu hanımefendi heyetlerle Fransa'ya gider. Fransa'daki kozmetik sanayileri gezerdi. Ve o derdi ki yani çok pahalı ürünler kullanmanıza gerek yok. Bakın şimdi kozmetik satıcıları veya işte dermokozmetik de olabilir bu, aslında genişleteyim biraz. Belki bana biraz kızabilirler ama söyleyeyim, çok pahalı ürünlerle çok fazla aşırı ürün kullanımı da çok iyi bir şey, tepki vermiyor cilt. Evet, bir ürün birine iyi geliyor, diğerine iyi gelmiyor. Bunu siz deneye yanına bulacaksınız ama ben kullanmayın demiyorum, ben de kullanıyorum. Ama dediğim gibi basite indirgeyin. Bu Nepalli kızımızın da söylediği gibi çok basite indirgeyin. Şimdi yoğurda geleyim, ev yapımı maskeyi. Ben bunu yoğurt ve karbonat olarak bilirim. Ve yine Ankara'da çok ünlü bir cilt doktorunun kendi sırrıdır bu. Der ki ben yoğurda, bir kaşık yoğurda işte bir çay kaşığı, bir çorba kaşığı yoğurda bir çay kaşığı karbonatı koyar. Bu köpürür iyice. Efendim banyodan sonra temiz cildine sürer. 15 dakika, ben de yapmışlığım vardır. Çok da iyi gelmişliği vardır. Zaten karbonat da mikrop öldürücü. Kaldı ki kızımızın da yeşil çay demesi bence tesadüfi değil. Yeşil çayın da biliyorsunuz mikrop öldürücü özelliği var. Ama yoğurt, karbonat gibi veya yoğurt, yeşil çay gibi karışımlı maskelerin ben şöyle bir güneşte, yani yaz günlerinde değil, kışın yapılması gereken bir maske olduğuna inanıyorum. Yani sonbaharda, kışın yapın ve lütfen akşamları yapın. Gündüz maske yapıp dışarı çıkmayın. Yani cildin bariyerini birazcık, hani bariyeriyle oynuyorsunuz diyeyim, maske yapıyorsunuz, ev maskeleri. Sonra dışarı çıkıyorsunuz, güneşe ne kadar güneş koruyucu da sürseniz ne kadar etkili olur o da tartışılır. Yani maskelerinizi lütfen geceleri yapın derim ben. Ve yoğurt maskesi yapacaksınız da onu da kışın yapın derim. Şimdi gelelim bugünkü söyleşinin ikinci ana başlığına. Birinciyi de özet geçersek, çok fazla ürün kullanmanıza gerek yok. Az ürün, öz ürün kullanın. Ve o kızımız, Nepalli kızımız, hemen söyleyeyim, beslenmesine de çok dikkat ettiğini ve böylece akne rosacea'yı yendiğini anlatıyor. Siz de dinleyebilirsiniz. Şimdi bu söyleşinin ikinci konusuna gelelim. İkinci konusu cilt üzerine öğrendiğim ilginç şey nedir? Bu başlığa başlamadan önce ben diyorum ki size, eğitim çok önemli arkadaşlar. Şimdi kişisel eğitim, ailede eğitim, ülke eğitimi. Ancak bir ülke eğitimle kalkınır. Yani diyorum ki lütfen okuyun, öğrenin. Marka çantalar alıyorsanız bunlara vereceğiniz parayı eğitime harcayın diyorum. Çünkü insanın kendine yaptığı yatırım en güzel yatırımdır düşüncesindeyim. Ve güzellik kavramını da sadece dışsal güzellik olarak değil, içsel güzellik olarak da düşünen bir insanım. Yani Barbie bebek gibi gezebilirsiniz ya da Ken gibi yakışıklı olabilirsiniz ama üçüncü cümlede tın bir kafaya sahipseniz bence güzel değilsiniz. Yani şurayı da süsleyin diyorum. Şimdi bu mantıkla ve hayatı bu mantıkla geçmiş bir kadın olarak size şunu söyleyeyim. Eğitime çok önem veriyorum. Ne yaptım? Bu estetisyenlik kursuna gittiğim vakitte hocamız dedi ki biz dedi Paris'te bir haftalığına bir kursa gideceğiz. Bu kursa katılmak isteyenler işte isimlerini yazdırsın. Ben de bütçemi o zaman ayarladım. İmkanlarımı zorladım. Ve ben de o ekiple beraber Fransa'ya, Paris'e Frances de Maurice isimli bir güzellik salonuna, güzellik merkezine eğitime gittim. Şimdi bu merkez
Catherine Deneuve'ün çok beğendiğim Fransız aktris Catherine Deneuve'ün de gittiği bir güzellik salonu. Burada ne öğrendik? Burada güzel bir şey öğrendik. Masajın faydalarını öğrendik bir. Kineplastik diye bir yöntem öğrendik. Şimdi hemen onu söyleyeyim. Şimdi Gülbin Hanım neden bunu daha önceki videolarında söylememiş olabilir gibi düşüncesi olanlar varsa hemen cevaplamak istiyorum. Şimdi utandım söylemeye. Neden? Bu ülkede insanların ekmek için kuyruk beklediği bir yerde benim 18 sene önce imkanlarımı zorlayarak ben Paris'e güzellik eğitimine gittim. Ve işte efendim oradan da diplomam var demeye utandım. Ama şu anda söylüyorum evet. Neden söylüyorum biliyor musunuz? Bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Neyi paylaşmak istiyorum? Burada bu güzellik merkezindeki bize anlatılanı. Niye anlattılar biliyor musunuz? Özel bir cihaz da var ama masajın faydalarını anlattılar arkadaşlar. Yüz masajının ne kadar faydalı olduğunu anlattılar. Bizim hocamız derdi ki, televizyon mu izliyorsunuz? Bu dizi olabilir, belgesel olabilir. Karşısındayken şöyle yüz masajı yaparak masaj yapın. İşte bu salonda bize özel bir cihazla da komse diye küçük masaj yöntemleri öğretildi. Ve tabii ki cilt bakımı da yapıldı. Ama ana konu masajdı arkadaşlar. Masajın cilt üzerindeki faydalarını anlatıyordu. Giriş de şöyleydi. Anlatımların girişi şöyleydi. Çok iyi hatırlıyorum bugün gibi. Hafızam çok iyidir bu arada. Bir tek isim tutmakta engelliyimdir. Onun dışında bana anlatılanı kitap gibi beyne yazarım ve unutmam. Söyleyeyim. Neyle başladı konu? İlk hocanın anlatışı. Dedi ki bir yarası olan birisinde yara izinin masajla azaltıldığına dair hikayeyle başladı olay. Yani masajın faydalarını anlattı ve ben buna çok inanıyorum. Masaj, keşke bütçemiz el verse de vücudumuza da ara ara masaj yaptırsak. Yüz masajı, belki yüz yogası artık yeni şeyiyle ama masaja çok inanıyorum arkadaşlar. İşte öğrendiğim ikinci şey buydu. Yani bugünkü anlatımımdaki ikinci konu, alt başlık konusu buydu. Şimdi üçüncü konuya geleceğim. Üçüncü konuda Rosacea bana ne söylüyor? Rosacea bana ne anlatıyor? Şimdi hep başta da söyledim ya ilk videomda. Lütfen hastalıklarla savaşıyorum. Hastalıklarla mücadele ediyorum. Bu lafları kaldırın hayatınızdan. Hastalıklar bizi daha iyi yapmak için yol göstericiler olabilir mi? Belki de hastalıklar başımıza gelen en iyi şeyler olabilir mi? Bunu düşünelim. Bir de böyle bakalım olaya. Hep beraber hadi gelin. Mesela Rosacea bize hani dost acı söyler diyor ya. Rosacea bize şunu söylüyor olabilir mi? Gülbin, Ayşe, Mehmet adınız her neyse sen beslenmene dikkat etmiyorsun. Bak sen çok fazla karbonhidrat alıyorsun. Sen bu ara ekmeğe çok yüklendin. Sen bu ara çok şekerli gıdalar tüketiyorsun. Vücuduna zehir alıyorsun Canan Karatay'ın tabiriyle. Sen zarar veriyorsun diyor olabilir mi? Bu bir şans değil mi o zaman? Evet, kötü bir şans belki. Hani yüzümüzde çıkması, özellikle yüzde rosacea olanlar için. Ama bizi uyarıyor olan bir arkadaş olamaz mı bu? Yani hani dost acı söylüyor olamaz mı? Belki de bizi uyarıyor. Sonra başka bir bakış açısı daha kazandırayım size. Peki üst üste hamur işi yemeseniz, şekerleri üst üste götürmeseniz, çikolataları, şekerleri, pastaları ölür müyüz üst üste? Hani arada nefis istiyor. Benim de canım istiyor. Dedim ya çok seviyorum yani. Ben bu arada yemeklerimi severek yerim arkadaşlar. Bu konuda da bir şey söyleyeyim size. Enerjilerle de ilgili birisi olarak. Yemeklerinizi severek yiyin. Her kaçamak yapıyorsanız yani arada bir pasta yediniz. Ay işte yedim pişman yedikten lütfen böyle yapmayın. Böyle yapacaksanız hiç yemeyin. Yerken oh ne güzel yarasın bana diye yiyin. Gerçekten lütfen bunu yapın. Ama
Şekeri azaltın. Azaltın. Yani Canan Karatay söylüyor, şeker, gluten, bunlardan uzak durun. Çünkü bilmiyorum, eskiden bu kadar çok yaygın mıydı roza veya internet yoktu da biz mi bilmiyorduk? Şimdi Orta Çağ tablolarına baktığımızda kırmızı yüzlü insanlar, kırmızı burunlu adamlar görüyoruz. Şimdi bütün bunların hepsini alkole bağlayamayız arkadaşlar. Alkol almamış insanlarda da rosasiya var. Nitekim ben kendime örnek verdim. Yani ayda yılda bir defa aldığım bir şeydir alkol. Yani alkole bağlamak da yanlış. Alkol tetikliyor olabilir ama alkole bağlamak da yanlış. Dolayısıyla arkadaşlar, beslenmenize dikkat edin. Sizi uyaran bir arkadaş olarak görür rosasiyayı. İyi bir arkadaş o aslında. Evet, bize acı çektiriyor, bizi üzüyor ama belki bize daha sonra daha iyi bir biz yapmak için yapıyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi, sizi yine güldüreyim azıcık. Bugün biraz keyfim yerinde çünkü sabah saatleri ya, böyle akşam olunca hafiften başlıyor tabii, koyuyor açlık. Şimdi belki de rosasiye bizim formda kalmamızı sebebiyet veriyor. Bir de bunu düşünün. Belki rosa bize diyor ki formda kal, hamur işini az yediğin zaman, tatlıyı az tüketirsen formda kalırsın zaten, değil mi? Bu da güzel bir şey bence. Bir şey daha söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Şimdi hanımlar güzelleşmek için biliyorsunuz bu ciltlerine bazı şeyler yaptırıyorlar, estetik şeyler. Mesela nedir? Bu lifting dedikleri, ağlarla asıyorlar işte falan. Şu an ben ihtiyaç hissetmediğim için böyle bir uygulama yaptırmadım. Ama ileride yaptırır mıyım bilemiyorum. Bakın bilemiyorum. 70'ine geldiğimde yaptırır mıyım bilemiyorum. Ama onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii yüz kasları ne oluyor aslında bunun yapılması nedeni? Yer çekiminin etkisiyle yavaş yavaş aşağı iniyor. Ama bakın ben size ne diyorum? Masaj yapın diyorum. Masaj yapın. Yüz masajı yapın. Parmaklarınızı şöyle yapın. Çenenize, gıdınıza, yanaklarınıza, yukarı yukarı. Yani günde 10 dakika masaj yapın diyorum size. Yapabiliyorsanız eğer. Televizyon izlerken yapın. Kendinizle uğraşın derdi bizim hoca. Onun sözünü söyleyeceğim size. Bir de lifting yaptıramayan, yani bu asma işlemleri vesaire yaptıramayanlar için bir şey daha söyleyeyim. En ucuz yöntemi söyleyeyim size. Gülümseyin arkadaşlar. Bakın, gülümseyin. Neden? Çünkü gülümsediğiniz her zaman kaslar yukarı kalkıyor, biliyor musunuz? Bununla ilgili de araştırmalar var. Somurtkan insanların kasları aşağı iner. Güleç insanların kasları yukarı kalkar ve böylece de güleç insanlar daha genç gösterirler. Ve zaten öyle güzel bir enerji saçarsınız ki çevrenize, kimse sizin yaşınızla da, cildinizle de bir süre sonra belki ilgilenmez. Değil mi? İşte bugün bu kadar çok tıklama aldıktan sonra rosasiye hakkında bir çekim daha yapayım dedim. Bu çekimlerin devamı gelecek mi? İnanın bilmiyorum. Çünkü sırtımda evet, kendim rosasiyamı %90-95 seviyesinde bana göre kontrol altına almış birisi olarak, gıdama da dikkat eden birisi olarak sanki bu çekime başlayandan beri boşlu hissetmeye başladım size. Böyle bir duygu içine girdim. Sizlere borçluymuşum gibi. Eğer ilginç bir şey daha tespit edersem bunu da paylaşmak için birkaç çekim daha yaparım ama şu ana kadar bildiklerim bunlar. Tekrar etmek gerekirse, özetlemek gerekirse 40 tane ürün kullanmanıza gerek yok. O uzak doğulu hanımefendinin dediği ve benim de dediğim gibi mutlaka bir yüz yıkama jeliniz, nemlendiriciniz ve güneş koruyucunuz olsun. Yoğurt maskesi gibi ev yapımı maskeler veya hassas ciltlere iyi gelen maskeleriniz de olabilir. Ama bu maskelerin etken maddelerine dikkat ederek lütfen bunları kış aylarında daha çok kullanın, yazdan ziyade. Zaten cilt bakımı tedavileri, lazerler falan bütün tedaviler biliyorsunuz kışın yapılır. Bu da nedensiz değil, çünkü güneş hassas olmuş cildimize, yeterince hassaslaşmış cildimize bir de lazer veya başka uygulamalarla daha da hassaslaşan bir cildimize daha çok zarar verecektir. Güneşi seviyoruz elbet, her zaman dediğim gibi, ama cildimize zararlı mı? Zararlı. Biz de önlemini alacağız. Yani güneşle de arkadaş olacağız. Size bugün Saman Evim Çiftliği'nin şantiyesinden
şantiye ortamından güzel köyümüz Emendere'yi de arkama alarak bir sohbette bulundum. İnşallah bu sohbetim de çok faydalı olur. Lütfen okuyun, lütfen kendinizi de eğitin diyorum. Lütfen güzelliğimizi dikkat ederken şurayı da güzelleştirmeye bakmamız lazım. Burayı güzelleştirmek, burayı güzelleştirmekten daha çok vakit alıyor, daha çok zaman alıyor. Yatırımı kendimize yapmamız lazım. Önce kendimizin eğitimi, sonra ailemizin, sonra ülkece eğitim. Bu eğitimi çok önemsiyorum dediğim gibi. Ülkemizin tek bir kurtuluşu var. O da eğitim, eğitim, eğitim diyor ve hepinize Saman Evim çiftliğinin şantiyesinden köyümüzde arkamı alarak sevgilerimi gönderiyorum her zamanki gibi.